Merhabalar canım takipçilerim, sevgili takipçilerim. Bugünkü konumuz arkadaşım tatlı adam. Bugün bana ziyarete gelen, özellikle yoga ve meditasyonla ilgilenenlerin büyük ihtimalle tanıdığı Çetin Taş ile sohbet ederken bana sorduğu çok basit bir soru üzerine gelişti. Çok basit diyorum çünkü soru sen kimsindi? Cevap veremedim bir süre kendisine. Yazdıklarımı düşündüm sonra son kitabımda. Doğruydu ama eksikti o düşündüklerimde. Ben de tekrar düşündüm, düşündüklerimi not aldım. Cevabımı almadan giden Çetin'e de buradan cevap olsun istiyorum. Hatta kapak olsun. Değil mi Çetin? Hazır mısınız siz de benimle birlikte düşünmeye? Biz kimiz diye. Lütfen bu video biter bitmez de oturup düşünelim hep birlikte, olur mu? Çok kısa bir video olacak bu sefer ama sonrası uzun olacak. Yorulacaksınız sanırım. Ama sevgili takipçilerim, yorulacaksanız da ben kimim diye düşünürken yorulun, olur mu? Karşınızdaki kim diye düşünürken değil. Ben yoruldum ya, şimdi sizi de yoracağım. Yormazsam çatlarım çünkü. Başlıyorum bakın, hazırsanız. Ben kimim? İnsanın kendini tarif etmesi, usta bir ressamın onun portresini çizmesi kadar basit değil bence. Hatta resimden, kara kalemden, yağlı boyadan anlamayan birinin kendisini çizmeye çalışmasından da zor olabilir kim olduğunu tarif etmesi. Usta bir ressam olmaya falan da gerek yok yani kıyaslamak için. Zor işte cevap. Her şeyden de zor bence. Önünde elle tutulur, gözle görülür bir obje yok çünkü tasvir edilecek. İçine bakman lazım ben kimim sorusunun yanıtını bulmak için, aynaya değil. Görebilirsen şimdi o karanlıkta. El yordamıyla dolaşmaya başlar insan içine bakmaya karar verdiği anda. Kendi içine uzun süredir bakmayanı ise korkutur o alışmadığı, tüyleri diken diken yapan karanlık. Aynalara koşturur adamı, takma kirpik taktırır, stiletto giydirir, nar çiçeği ruj sürdürür ve unutmaya çalışır aynalara bakarken de içine baktığında onu korkutan ışıksızlığı ve belirsizliği. Ben kimim sorusunun cevabı sarışın, mavi gözlü, ince belliyim falan demek değil ki. Günümüzde birçok kişi bu soru sorulduğunda cevabı aynada bulabileceğini sansa da öyle kolay değil işte. Bu soru sorulmaz zaten kimseye. Kim sordu size bugüne kadar? Kim dedi sen kimsin diye? Sen kimsin Nilgün, sen kimsin Ahmet? Dendi mi size? Hiç denmez. Uzaktan incelemeler, akabinde oluşan ön yargılar ve varılan hükümlerle zamanla alışıp da böyle yanına gidip de şöyle bir dürtmelerle, içindekilerle değil de bize gösterdikleriyle veya bizim onlara yakıştırdığımız gerçeklerle tanırız biz insanları. Neden mi? Bizi de öyle tanırlar çünkü. Dürtüle dürtüle de kendimizle tanışırız biliyor musunuz? Tanımadığımız gerçeklerimizle karşılaşırız hatta. Bize ne hissettirilirse o oluruz zaman içerisinde. Yetersiz bir çalışan, iştahlı bir evlat, geçimsiz bir nişanlı, dili pabuç kadar bir gelin, vefasız bir kuzen yaparlar bizi bir günde ve biz içimize bakmaya bile fırsat bulamayız. Ne isterlerse o oluruz. Ne olsak o işlerine gelirse o oluruz. Ne olmamız bize layık görüldüyse, Allah artık ne verdiyse o oluruz. Bazen yerlere göklere sığdırılamayan bir sevgili de oluruz. İstediklerini verdiğimizde bizi sevdiğini sanana ya da sevdiğini söyleyene. Hayırlı bir evlat da oluruz. Hatır sorduğumuzda, dert dinlediğimizde, çözümler ürettiğimizde. Ayın elemanı falan seçiliriz. Ciro hedeflerini tutturduğumuzun ispatı olan bir raporu böyle patronumuzun gözünün önüne serdiğimizde. İyi arkadaş oluruz WhatsApp mesajlarına hemen cevap verdiğimizde. Kimseleri bekletmediğimizde, değil mi? Hepsini birden aynı günde bile oluruz bazen. Zeki bir genel müdür de oluruz aynı gün. Evdeki eşinin doğum gününü unutan bencil ve düşüncesiz herifin teki de. Bizi nasıl görmek isterlerse öyle oluruz. Sonra da ne olmamız gerektiğini dikte ederler gördüklerini beğenmeyenler. Gördükleri işine gelmeyenler. Biz de itinayla ne olmamız gerektiği bize dikte edilirse o oluruz. Ben kim diye sormayız bile hiç. Sen kimsin de demez zaten kimse. Gördükleri ve bildikleriyle idare eder herkes. Hatta bilmek istedikleriyle. Bir tek röportaj yapan muhabirler falan sorar kendisine soru sorulmasını hak etmiş olduğu düşünülen o nöbetçi ünlüye ya da bu dünyaya geçerken uğrayan o faniye. Hatta şöyle sorarlar soruyu. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Nilgün Bodur kimdir? Nilgün Bodur'u burada örnek olarak veriyorum. Sakın ben böyle röportaj yapılmadı yani bana bu soru sorulmadı. Ama sorunun içinde de var olan hüküm dikkatinizi çekmiştir herhalde. Yani diyor ki muhabir, biz kendi ağzımızla konuştuk zaten sizin hakkınızda. Milletçe sizi bir yere de koyduk.
Bakalım siz ne diyeceksiniz? Doğru yere koymuş muyuz diye soruyor muhabir. Hasbelkader kendisine bu soru sorulan ve herkesin de cevabını çok ama çok merak ettiğini sanan Nilgün Bodur da diyemez ki o sırada. Vallahi cevap vereceğim de bir ipucu verir misiniz? Siz tam olarak beni ne sanıyorsunuz? Bu sebeple şöyle yoklar bir dağarcığını zavallı Nilgün ve der ki yeni çağın trend oyunu mütevazılığı kendince oynamaya çalışarak. Narsistler de eğitti artık kendilerini nasıl olsa değil mi saklama konusunda. Mütevazılığa yükleniyorlar böyle durmadan narsistler, doğallığa yaslanıyorlar, sıradanlıklarını vurguluyorlar sürekli. Aslında bu iklimi geçeceğim o konuya ama bu iklimi de şöyle özetleyeyim. Mesela yeni çağın asosyal, sosyal kelebekleri makyajsız foto paylaşma modası yaratıyorlar. Ve kendilerine oha çok güzel makyajsız da vallahi falan dedirtiyorlar. Tabii güzel oluyorlar. Başkaları yaptı suratlarını çünkü. Dudak, göz, elmacık kemiği, çene, cilt, kaş Allah'ın yarattığıyla kalmadı ki, bırakılmadı ki. İşte bu kadar yeni çağın sadeliği ve doğallığı. Bu kadar. Ve mütevazılık ve sıradanlık oyununun gizli narsistleri olarak da devam ederler mutlu hayatlarını yaşamaya. Neyse muhabire kalmıştım tabii şimdi de değil mi? Bir de sizin ağzınızdan dinleyeyim deyince muhabir Nilgün Bodur'a o da olmak istediklerini, olmaktan gurur duyacaklarını ya da başkalarının onun olmasını istediklerini söyler sırayla. Ne yapsın kadın değil mi? Mütevazılığa sığındığı için bu soruyu bir kendiyle dalga geçişle, kendini fani bilişle, kendine asla ehemmiyet vermeyişle de noktalandıracaktır. Öyle mütevazı olduğunu sanıyorlardır insanlar çünkü. O da öyle sanmıştır. Kendisinin öyle olduğuna inanmıştır. Çok iyi niyetli ama inanın böyle cevap verir insanlar. Çünkü o olmasını istedikleri kişiye, kendinin olmak istediklerine ya da ona nasıl biri olduğunu söyleyenlerin dediklerine göre biçim almış, ruhu bedeni birbirine karışmış biriyken, integral türev formülü falan sorsalar daha kolay cevap verebilecekken, kimdir Nilgün Bodur sorusuyla karşılaşıyor zavallı kadın. Hiç sormamış ki kendisine daha önce bu soruyu. Çalışmadığı yerden çıkmış işte yine soru. Ben kim miyim diye düşünür hızlıca. Enerjiyim der, sempatiyim der, empatiyim der, anlayışlıyım der, azimliyim der, sabırlıyım der. Över de över böyle. Sonra da fazla abartmayayım deyip ama iradem de biraz zayıftır. Benim çikolata falan yerim akşamları. Birazcık da çok konuşuyorum. İşte böyle bir insanım. Küçük kusurlarım var der. Sempatik bulunabilecek insancıl kusurlarıyla da mütevazılık oyununu tamamlar ve sorunun cevabını bulduğunu ve bildiğini de sanarak evine döner zavallı Nilgün. Bir daha da sormaz zaten kimse bu soruyu ona. Sormak gerek, yani cevabı da düşünmek gerekmeyecektir sonrasında. Senin her tanıdığın seni bilir zaten. Ama ne yazık ki bildikleri sen değilsindir. Sana biçtikleridir, diktikleridir. Beğenirsen yaptıkları elbiseyi taşırsın üstünde bir süre. Sonra sökülür o elbise. Diken terzilerden yama istersin ya da iğne iplik verin de bar ben dikeyim dersin. Bir de bakarsın ki sana o elbiseyi dikenler iğne iplik bile vermek istemezler söküğü dikmen için. Hemen yeni bir elbise dikerler sana. Bu kez yırtılmaz kumaş tercih ederler ki onlardan bir daha bir şey istemeyesin. Ama yırtılmayan, yanmayan, ütü gerektirmeyen, üstünden çıkaramadığın o elbise seni çok terletmeye ve bunaltmaya başlar. Ama aklına hiç gelmez Nilgün'ün kendi istediği kumaşı alıp da zevkine göre bir elbise dikmek. Çünkü hayatta tanıdığımız usta diye bildiğimiz terziler bizlere o mesleğin inceliklerini hiç öğretmezler. İşsiz kalmaktan korkarlar belki de. Ya elbise dikemezlerse bizim üstümüze? Bir iki ise kendisi dikerse belini kalçasını ayarlayamaz diye korkar durur. Ya olduğundan büyük durursa Malatyalı kalçaları kendi diktiği elbisede değil mi? İşte bu sebeple bize yakışanı giyemeyiz biz bir türlü. Biz giye giye hep bize yapışanı giyeriz. Son kitabım, Çetin'e cevap olsun buradan. Son kitabım Akıllandım Artık Şimdi Daha Deliyim'in ön sözü şöyle. Çetin iyi dinle bak, cevapların verilmişti aslında sen sorduğunda. Ama ben her zaman olduğu gibi verdiğim cevapları bile hatırlamadım. İlkokulda aniden sözlüğe kaldırılınca bildiği her şeyi unutan çocuklardandım ben. Diyorum ki ön sözde. Bu kitapta herkesin her daim yaşadığı ama kendisine bile itiraf edemediği benlik, kimlik ve kişilik savaşını en dürüst haliyle ifade etmeye çalıştım. Kendime batırdım iğneyi. Benim çuvaldızı artık kimselere batıramayacağım belli. Bazen biz bile bilmeyiz. Biz kimiz? Duyuyor musun Çetin? Tüm seçimlerimizde, tüm yanlışlarımızda, tüm travmalarımızda, tüm başarılarımızda, tüm davranışlarımızda bize dur yapma diyen bir tarafla karşılaşırız. İçinde bulunduğumuz talepkar ve doyumsuz toplumla, genetik faktörlerimizle, yetiştirilme tarzımızla,
Duygusal kimyamızla savaşır durur olmak istediğimiz ya da olmamızı öğütledikleri zavallı kimliğimiz. Süper egomuzla özbenliğimiz birbirini yer bitirir. İyi miyiz, kötü müyüz, melek miyiz, şeytan mıyız, akıllı mıyız, aptal mıyız, hin miyiz, saf mıyız? Bir türlü biz de karar veremeyiz. Soran olursa da bize sen nasıl birisin diye hemen olmak istediğimiz sıfatı söyleriz. Ve savaşırken birbiriyle olduğunu sandığımız olmaz olası kimlikler biz bile kim olduğumuzu bilmeden bu dünyadan göçüp gideriz. Oysa ki biz herkesiz. Sıfatlar yetmez kimliklerimizi tanıtmaya, kişiliklerimizi anlatmaya. Birkaç sıfatla kendimizi sınırlandırırsak bir ömre, bir ruha, bir yaratılışa, bir insana yazık ederiz. Sonra başka sayfada da şöyle diyorum. Sorsalar bana kendini nasıl bilirsin diye, bilmiyorum ki derim. Çünkü ben de herkes gibi karşımdakinin bana hissettirdiklerine göre şekillenirim. Beni iyi bilenler, iyi hissettirenlerdir. Bu sebeple karşımdakini nasıl bilmek istiyorsam ona öyle davranırım. Kötü dediklerimiz, yoksa onlara kötü diyebilme fırsatı için kötü davrandıklarımız mı? İyice bir düşünelim. Ben çünkü bu sebeple çokça kötü bilindim. Ön yargılarımızı haklı çıkarmak için haddinden fazla çabalıyoruz. Aynı çabayı iyi düşünmek için asla harcamıyoruz. İşte bu yüzden iyileri bile kötü yapıyoruz. Oysa ki kimin karşısında durursak duralım, sadece basit bir aynaya bakıyoruz. Kimlik için verilen savaş, savaşların en kutsalıdır bu evrende. Kendisiyle konuşabilen kişi en sonunda barışır kendisiyle. Yara alır belki, kanar bir yerlere ama sonuçta galip gelir gerçek benliği. Kendinizle çokça savaşmanız ve zamanı geldiğinde kendinizle aşkla barışmanız dileğiyle. Geç kalmak yok bu evrende. Her şey tam olması gerektiği vakitte. İnsanın kendini tanıması bile. Hadi bugün benim için bir şey yapın. Bırakın o telefonu elinizden. Sosyal olmak için çok çaba harcamayın. Anlattığım gibi gerçekler değil zaten gördüğümüz kişiler. Çünkü biz kendimiz bile gerçek değiliz. Hiç öfkelendiniz mi çok sakin biri olarak bilinirken? Ben öfkelendim. Çünkü ben karşımdakine göre şekillendim. Hiç kin duydunuz mu birine dünyanın en anlayışlı insanıyken? Ben duydum. Hiç yalan söylediniz mi dürüst sanırken? Ben söyledim. Ama çokça da doğruyu söyledim. Çokça da affettim. Çokça da kin gütmedim. Çokça bağırmak, çağırmak, ağlamak, kırıp dökmek istedim ama sakin kaldım. Şimdi ben hangisiyim? Ben kimim? Ben artık eminim dostlar. Ben karşımdakiyim. Ama en azından karşımdakileri seçebilirim. Kim olmak istiyorum ben? Kim olunca huzurluyum? Ne olunca mutluyum? Peki kimin diktiği elbiseyi giyiyorum şu anda? Hangi elbiselerim beni sıkıyor? Belki çok komik biri olmak istiyorum ama okuldaki sıra arkadaşım soğuk nevalenin teki bana gülmüyor. Komşumuzun oğlu ise ağzımı açsam kahkaha atıyor. Belki onun yanındaki ben olmaktan mutluyum. Ben kimim diye hiç sormayın kendinize. Yakınınızdakilerin ve yanınızdakilerin suretisiniz. Eminim bundan. Tek soru sorun kendinize bence. Ben kim olmak istiyorum bu hayatta diye. Ama kimin diktiği elbiseyi giyiyorum acaba? Hangisi sıktı belimi? Hangisi fazla dekolte geldi? Hangisinin kumaşı tenime dokundu, kaşındırdı? Peki hangisi yaz günü serin, kış günü sıcak tuttu beni? Hangisi üzerimde ağırlık yapmadı? Bana hangisi çok yakıştı? Olmak istediğiniz kişi olun hadi bugün. Ama önce ne olur? Onun kim olduğunu bir bulun. Yoksa sorarlar bir gün sen kimsin diye bir sözü de. Ve bu sorunun cevabını veremediğiniz için çok koyacaktır sınıfta kalmak size. Şimdi yavaşça olduğunuz yere bırakın o akıllı telefonlarınızı, kurnaz bütün cihazlarınızı. Dönün yüzünüzü pencereye. Düşünün ben kimim diye. Öpüyorum sizleri. İyi bakın kendinize.